Milattan sonra 60 yılındayız. Britanya'nın sisli ormanlarında yükselen çığlıklar, Roma'nın mermer saraylarında yankılanıyordu. Bugün, antik dünyanın en disiplinli ordusunun imkansız bir kalabalığa karşı verdiği o dehşet verici hayatta kalma savaşını ve bir annenin intikamının nasıl bir ulusal direnişe dönüştüğünü anlatacağız. İceni kabilesinin kızıl saçlı kraliçesi, Boudica, onun hikayesi. Roma'nın kibiriyle Britonların özgürlük tutkusunun kanlı bir çarpışmasıdır. Eğer Roma'nın demir disipliniyle Keltlerin durdurulamaz vahşeti arasındaki o ince çizgide yürümeye hazırsanız, Watling Street cehennemine hoş geldiniz. Hikayemiz Roma'nın Britanya adasındaki yerel krallıklarla yaptığı sahte dostluk anlaşmalarıyla başlıyor. Roma için hukuk, çoğu zaman güçlünün zayıfı ezmek için kullandığı bir silahtı. İceni kralı Prasutagus, ölürken krallığını Roma İmparatoru Neron ve kendi iki kızı arasında paylaştırdı. Böylece krallığını Roma'nın açgözlülüğünden koruyabileceğini sanıyordu. Ama Roma'nın mermer salonlarında kadınların adı vasiyetlerde kolay kolay geçmezdi. Romalı valiler için Boudica ve kızları birer varis değil, Sadece el konulması gereken birer ganimetti. Kralın ölümünün ardından Roma askerleri bir doft gibi değil, bir cellat gibi geldiler. Kraliçe Boudica'yı halkının gözü önünde kırbaçladılar. Bu bir kraliçeyi aşağılamaktan öte tüm bir halkın onurunu çiğnemekti. Ama asıl yıkım bu değildi. Boudica'nın iki genç kızı Roma lejyonerleri tarafından tecavüze uğradı. Romalılar o gün bir krallığı yağmaladıklarını sanıyorlardı. ama aslında tarihin gördüğü en korkunç intikam makinesini doğurduklarını fark etmemişlerdi. Boudica artık sadece bir kraliçe değildi. O kızlarının çığlığını susturamayan ama intikamını almak için dünyayı yakmaya yemin etmiş bir öfkeydi. Boudica kabileleri tek tek dolaştı. Trinovanteler ve diğer Briton kabileleri. Roma'nın ağır vergilerinden ve aşağılamalarından bıkmıştı. Boudica'nın öfkesi bu barutu ateşleyen kıvılcım oldu. On binlerce öfkeli savaşçı, boyanmış vücutları ve uzun kılıçlarıyla onun sancağı altına toplandı. İlk hedefleri Camulodunum'du, yani bugünkü Colchester. Bu şehir, Romalı emekli askerlerin yerleştiği bir zafer anıtı gibiydi. Britonlar burayı sadece kuşatmadı, orayı yaşayan bir mezara çevirdi. Şehir günlerce yandı. Roma'nın 9. Lejyonu yardıma geldiğinde, Boudica'nın devasa ordusu tarafından pusuya düşürüldü ve lejyonun neredeyse tamamı yok edildi. Roma artık durumun ciddiyetini kavramıştı. Vali Suetonius Paulinus, o sırada Galler'de Druidleri katletmekle meşguldü, haberi aldığında, Londonium'un yani Londra'nın tehlikede olduğunu anladı. Ama şehre ulaştığında, Boudica'nın ordusunun büyüklüğü karşısında dehşete düştü ve acı bir karar verdi. Londra'yı feda edecekti. Roma lejyonları şehri terk ederken geride kalan halkın çığlıkları, Britonların kılıç darbeleriyle kesildi. Londra yakıldı, yıkıldı ve her Romalı ya çarmıha gerildi ya da korkunç ritüellerle kurban edildi. Suetonius geri çekiliyordu. Ama kaçmıyordu. O bir Roma generaliydi. Ve Roma yenilgiyi sadece bir sonraki zaferin hazırlığı olarak görürdü. Elinde 14. Lejyonun tamamı ve 20. Lejyonun bir kısmı vardı. Toplam yaklaşık 10.000 disiplinli asker. Boudica'nın ordusuysa her geçen gün büyüyordu. Bazı kaynaklara göre sayıları 230.000'e ulaşıyordu. Bu tarihin en dengesiz savaşlarından biriydi. 23 Briton savaşçısına karşılık bir Roma lejyoneri. Ama Suetonius'un elinde Britonların sahip olmadığı bir şey vardı. Mühendislik ve askeri zeka. Savaş meydanını o seçti. Watling Street yakınlarında. Arkası sık ormanlarla kapalı. Yanları ise dik yamaçlarla çevrili dar bir vadi buldu. Bu seçim Boudica'nın sayı üstünlüğünü elinden alacaktı. Britonlar geniş bir alanda Roma'yı kuşatamazdı. Bu dar boğazda sadece Roma'nın mızraklarıyla burun buruna geleceklerdi. Ama Britonlar o kadar emindi ki, savaş alanının hemen arkasına ailelerini, eşlerini ve çocuklarını yerleştirdiler. Yüzlerce at arabasından bir barikat kurdular. Sanki bir savaşa değil, bir katliamı izlemeye gelmişlerdi. Ve işte bu kibir onların sonu olacaktı.
Savaş günü geldiğinde manzara korkunçtu. Bir yanda parlayan zırhları, kusursuz kalkan duvarları ve sessiz, disiplinli bekleyişleriyle Roma lejyonları. Diğer yandaysa çılgınca çığlıklar atan, savaş boyalarıyla bezenmiş, düzensiz ama durdurulamaz bir insan seli. Boudica savaş arabasının üzerinde kabilelerin önünde dolaşarak konuştu. Bir kraliçe olarak değil, kızlarının çalınan onuru için savaşan bir kadın olarak buradayım. Ya bugün kazanacağız ya da öleceğiz. Britonlar dev bir dalga gibi vadinin içine daldı. Toprak yüz binlerce ayağın altında inliyordu. Suetonius soğukkanlılığını korudu. Britonlar tam menzile girdiğinde o tarihi emri verdi. Pila saldırısı. Binlerce ağır Roma mızrağı gökyüzünü kararttı. Bu mızraklar Keltlerin ahşap kalkanlarına saplandığında uçları bükülüyor, kalkanı taşınmaz bir yük haline getiriyordu. İlk dalga daha Roma kılıcını görmeden kendi kalkanlarının altında can verdi. Ardından Roma o meşhur Kama formasyonuna geçti. Üçgen bir çelik kütlesi gibi kalabalığın içine daldılar. Roma lejyoneri bir makine gibiydi. Kalkanıyla rakibini iter, gladiusuyla yani kısa kılıcıyla tek bir darbe indirir ve bir adım daha atardı. İt, sapla, ilerle. Britonlar dar alanda birbirlerini ezmeye başladı. Arkadan gelen binlerce kişi öndekileri Roma kılıçlarının üzerine itiyordu. Savaş kısa sürede bir mezbahaya dönüştü. Britonlar panik içinde geri çekilmeye çalıştığında kendi elleriyle kurdukları tuzağa düştüler. Arkaya dizdikleri at arabaları şimdi kaçış yollarını kapatan devasa bir barikattı. Roma ordusu o gün merhamet nedir bilmedi. Sadece savaşçıları değil, kadınları, çocukları, hatta yaşlıları bile katlettiler. Roma kayıtlarına göre 80 bin Briton o gün Watling Street'in çamurlu toprağına gömüldü. Roma'nın kaybı ise sadece 400 kişiydi. Boudica bu kıyametten sağ kurtulmayı başardı ama o, Roma'nın zafer alayında zincirlere vurulmuş bir köle olarak sergilenmeyecek kadar gururluydu. Söylentiye göre evine döndüğünde elindeki zehri içerek kendi canına kıydı. Roma şehri yakmıştı, kızlarını kirletmişti, halkını kılıçtan geçirmişti. Ama Boudica'nın ruhunu asla teslim alamamıştı. Watling Street Savaşı, Roma'nın Britanya üzerindeki hakimiyetini kesinleştirdi. Ama bu zafer Roma'ya çok pahalıya mal olmuştu. İmparator Neron bir ara adayı tamamen terk etmeyi bile düşünmüştü. Boudica'nın isyanı, Roma'nın yenilmezlik imajına vurulmuş en ağır darbelerden biriydi. Bugün Londra'da Westminster Köprüsü'nün üzerinde Boudica'yı iki kızıyla birlikte savaş arabasında tasvir eden devasa bir heykel durur. Bir zamanlar şehri yakan kraliçe, şimdi o şehrin simgesi haline gelmiştir. Boudica bize şunu öğretti. En büyük imparatorluklar bile onuru için her şeyi göze alan birinin öfkesiyle sarsılabilir. Peki sizce Boudica o gün taktiksel bir hata yapmasaydı ve Roma'yı bu adadan tamamen atsaydı, bugün dünya nasıl bir yer olurdu? Avrupa tarihi, Britonların elinde nasıl şekillenirdi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki savaş meydanında görüşmek üzere.